Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere şimdi tam da mevsimiyken çok lezzetli bir havuçlu ıspanak yemeği tarifi hazırladım. Hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Ispanak yemeği pişmesi çok kısa süren ama yıkaması da neredeyse saatler alan bir yemek. Ispanakları yıkarken ben öncelikle böyle bir bütün halinde yıkıyorum ve üzerindeki fazla toprağından arındırıyorum. Daha sonra bu uç kısımlarını çok böyle derin olmayacak şekilde keserek ıspanaklarımı ayıklıyorum. Ispanakları ilk aşamada doğramadan böyle bir bütün halinde yıkarsanız işiniz daha kolay olacaktır. Şimdi ben ıspanaklarımı böyle sap kısımlarını dörde bölerek çok küçük olmayacak şekilde doğrayarak su dolu bir kabın içerisine alıyorum. Ispanakların tamamını doğradıktan sonra bu şekilde su dolu kabın içerisine 1 yemek kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı da karbonat koyarak tarımsal atıklarından arınması için 15 dakika kadar bekletiyorum. Sirkeli suyunu döküp bol bol tekrar yıkadığım ıspanaklarımı şöyle süzgeç içerisine aldım ve süzgeçe bekleterek kenarda fazla suyunu da akıttım. Ispanaklarınızı iyice süzdürün ki yemeğinizde çok sulanmasın. Ben bugün ıspanak yemeğimi genişçe bir tavanın içerisinde yapıyorum. Sizler de ıspanak böyle hacimli bir sebze olduğu için geniş yayvan bir tencere ya da tava kullanın lütfen. Şimdi tavamın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını aldım ve içerisine yemeklik doğranmış 1 adet orta boy soğanımı ekledim. Soğanım çabuk kavrulsun diye içerisine 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim ve güzelce soğanlarımı kavurdum. Soğanlar kavrulduktan sonra içerisine şöyle 80 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Kıyma ile birlikte de soğanları kavurmaya devam ediyorum. Evet, kıymam güzelce kavruldu. Bu aşamada içerisine 1 adet küçük doğramış olduğum havucu ilave ediyorum. Sizler ıspanak yemeğinde daha önce havuç kullanmadıysanız mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü havucun içerisindeki tatlılık ıspanağın da acılığını alıyor ve çok güzel bir lezzet katıyor. Havuçlar sert olduğu için yaklaşık 3-4 dakika kadar kavurma işlemi yapacağız. Kapağı kapalı olarak 1-2 dakika beklettikten sonra ara ara kapağını açarak havuçlarımızı hafif yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Havuçları 2-3 dakika kadar kavurdum. Şimdi de içerisine 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı da biber salçasını ekliyorum. Salçaları da yemeğimizin içerisine ekledikten sonra 1-2 dakika kadar da bunları da kavuralım ki yemeğimizde salça kokusu olmasın. Bu arada ben tüm tariflerimi tüm detaylarını atlamadan veriyorum. Çünkü mutfağa yeni girmiş ilk kez yemek yapacak kişileri de unutmamak gerekiyor. Bunu da ayrıca sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi de yemeğimin içerisine baharatları ekleyeceğim. Ben birer çay kaşığı olacak şekilde karabiber, pul biber, toz kırmızı biber ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Sizler baharatları kendi damak tadınıza göre çeşitlendirebilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdi baharatları ile birlikte de güzelce kavurduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar bulguru ilave ediyorum. Bulguru da mutlaka öncesinde ıslatın ki biraz yumuşasın. Bu sayede daha kolay ve daha çabuk pişecektir. İsterseniz bu yemeği bulgur yerine pirinçli de yapabilirsiniz ama bence bulgur ayrı bir güzel oluyor açıkçası. Bulgurla birlikte de şöyle 1 dakika boyunca yemeğimi kavurdum. Şimdi sıra geldi ıspanakları eklemeye. Ispanakları da birden eklemeyeceğiz. Kenarda güzelce süzülen ıspanaklarımın önce yarısını ekliyorum ve sonra karıştırarak biraz böyle erimesini sağlıyorum. Bu arada ocağımızın altı da yüksek ateşte olsun. Yüksek ateşte olduğunda daha çabuk kavrulacak ve kendi suyunu da salacaktır. Şöyle kapağını da kapatıp 1-2 dakika bekledikten sonra tekrar karıştırıyorum ve kalan diğer ıspanakları da üzerine ilave ediyorum. Bu arada videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.
Şimdi tüm ıspanakları içerisine ekledim ve şöyle hiç karıştırmadan kapağını kapatıyorum ve orta ateşte ıspanaklarımın iyice böyle suyunu salıp kendini bırakmasını sağlıyorum. Ara ara da kapağı açarak ıspanaklarımızı karıştıralım ve her yerinin eşit bir şekilde pişmesini sağlayalım. Ispanak diğer sebzelere göre çok kısa sürede pişen bir sebzedir. Bu yüzden böyle yüksek ateşte kavurduğunuzda hemencik suyunu salacak ve bu şekilde hacmini de kaybedecektir. Videomun başında da söylediğim gibi ıspanak yemeği yaptığınızda ıspanaklarınızı çok minik minik kesinlikle doğramayın. Aksi halde yemek içerisinde eriyip gidecektir. Evet, sizin de gördüğünüz gibi ıspanaklarım iyice küçüldü ve ben bu aşamada içerisine 1 çay bardağı kadar soğuk su ilave ediyorum. Ocağımın altını da en kısık ayara getirerek ıspanaklarımı kısık ayarda yavaş yavaş pişirmeye bırakıyorum. Bizler ıspanak yemeğini çok fazla sulu sevmediğimiz için içerisinde 1 çay bardağı su ekledim. Sizler biraz daha sulu kıvamlı olsun istiyorsanız 1 su bardağı olarak da suyu ekleyebilirsiniz. Ve şöyle ara ara da kapağını açıp karıştırın ki yemeğinizin her yeri eşit bir şekilde pişsin. Tekrar tenceremin kapağını kapatıyorum ve kısık ayarda ıspanak yemeğimi pişirmeye devam ediyorum. Benim ocağımın ayarına göre ıspanak yemeğim toplamda 15 dakikada pişmişti. İçindeki havuçları ve bulguru kontrol ettiğinizde piştiyse artık ocağınızı kapatabilirsiniz. Ispanak yemeğini çok fazla pişirip de besin değerini de öldürmeyin lütfen. Şimdilik ocağımı kapatıyorum ve kapağı kapalı bir şekilde içindeki bulgurların da biraz daha şişmesi için kenarda yemeğimi dinlendiriyorum. Evet, bugün sizler için benim sürekli yaptığım ve yiyen herkesin de çok beğendiği havuçlu bulgurlu bir ıspanak yemeği tarifi sundum. Umarım bu tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Servis tabağına aldığım yemeğimin son halinde sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum ve bu güzel tarifi deneyecek olan herkese de afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.